Bu oyun kaybolma oyunudur. Metroidvania yapmak çok zor bir şeydir. Oyuncunun hem kaybolmaması gerekir hem de oynanış çeşitliliği sunulması lazım oyuncuya. Ve Hollow Knight bu ikisini de yapamıyor. Ben bu oyuna daha önceden girdiğimde bir Metroidvania gibi oynamaya çalıştım. Ve bir 6 saat oynadıktan sonra inanılmaz derecede sıkıldım. Çünkü bu oyunda keşif yapmak Metroidvania'lar kadar eğlenceli değil. Oyunda size verilen oynanış özellikleriyle yeni bir bölgeye ulaşma olayı çok az. Bu sebepten dolayı zaten kaybolma olayı oluyor. Yani sizi fazla limitlemiyor oyun. Nadiren özelliklerin size haritada bir yere ulaşmanız engelleniyor. O olduğunda da zaten bayağı gezilecek alanınız oluyor. Galiba oyunda 4 kere falan oluyor yalnız hatırlamıyorsam. Yani oyun Metroidvania'nın tüm temellerini berbat bir şekilde yapıyor. Ama ben bu oyunu bu sefer oynadım ve inanılmaz derecede sevdim. Çünkü Metroidvania olmaya çalışmıyor bu oyun. Ve bunu birkaç şey çıkararak rahatlıkla düzeltebilirlerdi. Haritayı küçülterek, oynanış özellikleriyle bölgeler değişmesinden daha çok oyuna shortcutlar eklenerek ve bu shortcutlarla bölgelerin açılması, oyuncuyu düşman zorluğuyla bir bölgenin içinde durmasını gerektiğini anlatması ve doğru bölgeyi yönetmesi lazımdı bu oyunun. Yani bir Souls-like'ın içindeki Metroidvania elementi gibi davranması lazımdı bu oyunun kesip mantığı. Çünkü oyun öbür özellikleriyle de bir Metroidvania'dan çok Souls-like tarafına yakın. Örneğin oyun oynanış çeşitliliğinden çok temel mekaniklerin inanılmaz derecede keskinleştirerek güzel pattern'lı düşmanlar sunma üzerine yapılmış. Ve oyunun düşman pattern'ları gerçekten iyi. Örneğin Hollow Knight oyundaki bossların çoğunun özelliklerini kullanır gibi yapıyor. Bu sayede zaten alıştırma yaptığınız özelliklerden kaçıyor oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı alıştırma yaptığınız zor bir boss'la yüzleşiyormuşsunuz gibi geliyor. Ve bu sebepten dolayı inanılmaz eğlenceli. Ve bu sefer ilk oynayışımdaki gibi değil de daha bir Souls-like gözüyle baktığımda bu oyuna inanılmaz eğlen. Yani oyun çok güzel fakat Metroidvania yüzünden potansiyelin altında kalıyor bence bu oyun. Silksong'dan en büyük beklentim ise inşallah bir tarafa odaklanabilmişlerdir. Ya Metroidvania tarafına ya da Souls-like tarafına.